8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz fizyoterapist Vedat Ülker. Hocam hoş geldiniz. Hoş gördüm, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Gayet iyiyim, sizleri sormalı. Bizler de iyiyiz, sağ olun, teşekkürler. Hocam tenisçi dirseği, lateral epikondilit nedir? Evet. Dirsekte görülen bir rahatsızlık. Hatta dirseğin en fazla görülen rahatsızlıklarından bir tanesi diyebiliriz. Dirseğin dış yanında görülen bir sıkıntı, ağrı ile karakterize. Bazen el bileği ve dirsek hareketlerini kısıtlayan bir rahatsızlık. Elimizi şöyle yumruk yaptığımız zaman, şurayı tutalım, şurada bir hareket hissedeceğiz. El bileğimizi yukarı ekstansiyon yönünde kaldıran kaslarımızın yapıştığı bir nokta var, kemiğe yapıştığı bir nokta var. Buraya lateral epikondil diyoruz. Burada oluşan iltihaplamalar, bu iltihaplanma bakteri, virüs veya mantar kaynaklı değil bu arada. Zorlanma, yıpratma ve dejenerasyon kaynaklı bir inflamasyon diyebiliriz daha doğrusu. Ağrı, ödem ile karakterize bir rahatsızlık. Bu aynı zamanda ilerlediği takdirde dirsekte ve el bileğinde hareket sorunlarına neden oluyor. Hastalığın adı sizi veya ekran başındakileri yanıltmasın. Tenisçi dirseği ama hastaların belki %5'i, belki de biraz daha fazlası tenisçi. Diğerleri ev hanımları, diğer meslek grubundaki insanlar toplumda çok fazla görülüyor. Ben onu soracaktım aslında. Çok sık görülen bir şey. Adı Evet. tenisçi dirseği ama yani nereden baksanız her yaş grubunda görülen bir durum. Öyle değil mi? Evet. Bu görülme sıklığı açısından. Özellikle 35 ila 55 yaş arası çok daha fazla görülüyor. Çeşitli kaynaklar toplumda yetişkinlerde %1 ila %3 arasında görüldüğünü gösteriyor ki bu çok sık bir oran, çok büyük bir problem. Hocam peki belirtileri nelerdir? Ekran başında izleyen misafirlerimiz nasıl anlayabilir bunu, seyircilerimiz? Çoğunlukla ağrıyla anlıyorlar. Dirseğin dış yanında önce hafif bir ağrı başlar. Bu ağrı haftalar, aylar, yıllar içerisinde giderek artmaya başlar. Bir yerden sonra bu ağrı sadece dirseğin dış yanında kalmaz, ön kola da yayılmaya başlar. Hastalar bazen şey der, kapıyı açmakta, anahtarı çevirmekte zorlanıyorum. Çaydanlık kaldıramıyorum, bir şeyi fırçalayamıyorum, tencereyi karıştırmakta zorlanıyorum, bulaşık yıkamakta zorlanıyorum, yazı yazamıyorum. El bileğini yukarı götüren hareketlerde zorlanma başlıyor. Hatta daha ileri vakalarda sadece aktiviteyle değil, istirahat halindeyken ağrılar. Daha ileri vakalarda uykudan uyandıracak kadar şiddetli ağrılar yaşanıyor burada. Güç kaybıyla başlıyor anlaşılan. Önce. Güç kaybı da oluşuyor tabii ki. Ağrıyla başlıyor. Ağrıdan sonra hareket kısıtlılığı başlıyor. Evet. Güç kaybı oluşuyor. Ödem, şişme oluşabiliyor. Yanma, yangısal bir ağrı hissediliyor burada. Dediğim gibi burada bakteri, virüs kaynaklı bir iltihap yok. Yangısal bir inflamasyon var. Dejenerasyon, yıpranma, tahribat kaynaklı sıkıntılar var dirseğin dış yan kısmında. Bu anlamda kimlerde daha çok görülür? Yani kimler daha çok risk altındadır bu rahatsızlık veya lateral epikondilit için? Evet, en başta söyledik zaten. Hastaların çok az bir kısmı tenisçi. Ev hanımlarında görülüyor. Bir kere çok cam silen kişilerde, çok temizlik yapan kişilerde, ağır yük taşıyan kişilerde, günde 10 kilodan fazla bir nesneyi defaatle kaldıran kişilerde görülme sıklığı daha fazla. Mesela pazarda alışveriş torbalarımızı şöyle kaldırıyorsak ve taşıyorsak, tenisçi dirseği görülme ihtimali çok daha fazla artıyor. Masa başında ellerimizi ekstansiyon, yani şöyle yukarı doğru kaldırıp mouse veya klavye kullanıyorsak görülme sıklığı daha fazla artıyor. Bilgisayar başında çalışan kişiler, masa başında çalışan kişiler bu anlamda risk altında. Marangozlarda görülebiliyor, tesisatçılarda, boyacılarda, aslında toplumun her meslek grubunda oldukça sık görülebilen bir rahatsızlık. Öğretmenlerde de görülebiliyor, diş hekimlerinde de görülebiliyor. Yani el bileğini ve dirseğini sık kullanan her meslek grubunda görülebilir. Rahatsızlığın kaynağı burası aslında ama dikkat ederseniz hep el bileğinden bahsettik. El bileğini zorlayıcı hareketler sonrası genelde dirsekte başlıyor. Çünkü ne dedik? Kolumuzu şöyle kaldırıyoruz. Şurada bazı tendonlarımız hareket ediyor. Bu tendonları çok zorladığımız zaman bu rahatsızlık, bu problem ortaya çıkıyor. Hocam peki Vedat Hocam, tedavisi nasıldır? Fizyoterapistin, yani sizlerin rolü bu tedavi sürecinde nedir tam olarak? Ondan da bahseder misiniz? Fizyoterapisi olarak biz buranın iyileşmesini hızlandırıcı, kanlanmasını arttırıcı müdahaleler yapıyoruz. Tabii hasta ilk başta hekime gidiyor, teşhisini alıyor. Burada inflamasyon için ve ağrı için hekim gerekirse ilaç verebiliyor. Onun haricinde fizyoterapinin önemi çok büyük. Doğru fizyoterapi yöntemleriyle
ilaç kullanacaksa fizyoterapi yöntemleriyle bazen dirsek atelleri, cırt cırtlı ateller, dirseklikler oluyor. El bileğini stabilize eden, zorlayıcı hareketleri kısıtlayan bileklikler oluyor. Bunları da kullandığımızda hastalık %95 ihtimalle, hatta daha da fazla bir ihtimalle iyileşiyor. Burada şöyle bir sıkıntı var. Hastalığın iyileşme süreci uzayabiliyor. Yani 8 aya, 10 aya, 12 aya, hatta bazı hastalarda 1,5 yıla kadar uzayabilen tedavi süreçleri oluşabiliyor. Çünkü aslında hastadan şunu istiyoruz. El bileğini zorlayıcı hareketlere bir süre ara ver. Mesela klavye kullanıyorsa bir süre ara vermesi gerekiyor. Kaçınması gerekiyor. Temizlik yapıyorsa bir süre ara vermesi gerekiyor. Yük taşıyorsa bir süre ara vermesi gerekiyor. Ama hasta bazen şunu söylüyor. Benim mesleğim bu. Ben buna ara veremem. İş yerinden de izin alamam. Ben geçimimi bunlarla sağlıyorum. O yüzden çalışmam gerekiyor ve bu el hareketlerini devam ettireceğim. Peki bunları devam ettirecekse ne yapacak? Dediğim gibi dirseklik kullanması gerekiyorsa dirseklik kullanacak. El bilekliği kullanacaksa el bilekliği kullanacak. Onun haricinde evde neler yapabilir? Buz koyabilir dirsek kısmına. Akut evrede özellikle o ödemin, yangısal ağrının, inflamasyonun yoğun olduğu dönemde buz yapılacak. Hekimin ilgili sağlık profesyonelinin önerdiği şekilde sayıda ve sıklıkta. Oradaki bir ödem durumu da çok önemli. Ve bazı egzersizler yapacak evde. Mesleğini de devam ettirecekse veyahut bu hastalığa kaynak olmuş hareketlere devam edecekse de eskisi kadar sık yoğun olmamak kaydıyla devam edebilir. Mesela günde 8-9 saat klavye kullanıyor. Ara da veremeyecek, izin de kullanamayacak. Gerekirse dirsekliğine takarak, el bilekliğini takarak yapacak ve 45 dakikada bir de ara verecek çalışmalarına. Yani 8 saat, 9 saat aralıksız değil de 4 veya 5 saat aralıksız değil de çalışmalarına kontrollü bir şekilde devam edecek. Onun haricinde ev hanımıysa çok fazla silme, işte kavanoz açma, sıkma, döndürme gibi el bileğini zorlayan, bir dirseği zorlayan çalışmalardan mümkün mertebe uzak durmaya çalışacak. Diğer meslek gruplarında da dediğimiz gibi fizyoterapi sürecine bir kere giriyor bu hastalar. Ev ödevleri de veriyoruz kendilerine. Bazı germe egzersizleri, güçlendirme egzersizleri, buradaki iyileşmeyi hızlandıracak, süreç ödemi azaltacak, ağrıyı azaltacak, hastalığın bir an önce rahatlamasını, iyileşmesini sağlayacak çalışmaları biz zaten klinikte yapıyoruz. Aynı zamanda evde yapabileceği çalışmaları da, egzersizleri de kendisine ödev veriyoruz. Bu hastalığın dediğim gibi tedavisi çok büyük ihtimalle cerrahi dışı tedaviler. Çok az bir sayıda bir hasta cerrahiye gidebiliyor. Onun haricinde fizyoterapi yöntemleri, atelleme, masajlar ve egzersizler çok büyük oranda bu rahatsızlığı ortadan kaldırıyor. Tedavide de gecikilmemesi lazım. Çünkü beklenildiği zaman sinsi bir rahatsızlık olduğu için önce bir hafif bir ağrıyla başlıyor. Zaman zaman içerisinde hafta hafta, ay ay, yıl içerisinde ağrısı çok daha büyük bir ileriye gidiyor. İyileşmesi ona göre de zaman alıyor. Uzuyor. Tabii süreç uzuyor. Ya ben çok nadirdir yani bizim mesela lateral epikondrit için cerrahi uyguladığımız hep genelde konservatif tedavi edilir ve iyileşir. Tabii fizyoterapinin gerçekten rolü bu anlamda çok önemli. Özellikle egzersizler anlamında, hani izleyiciler için bilgilendirme açısından soruyorum. Evet. Siz bu egzersizleri hem öğretiyorsunuz hem hastalara ev ödevi olarak veriyorsunuz. Doğru anlıyorum değil mi? Yani yaptırdığınız şeyler sadece sizin klinikte yaptırdığınız şeyler değil, hastalara verdiğiniz bir takım ödevler şeklinde. Bu atel kullanımı ile ilgili beraber rutin tüm hastalarda atel veriyor musunuz? Yani bu özellikle riskli riskli gruba. Akut evredeyse çok yoğun bir ağrısı varsa, uykudan uyandırıyorsa veya günlük işlerini aksatacak düzeyde kadar yüksek bir ağrı yaşıyorsa, sıkıntı yaşıyorsa atel tabii koruyucu oluyor. Herkese atel verilmiyor. Hafif bir vakaysa, istirahat edebilecek zamanı varsa, fizyoterapiye ayırabilecek çok ciddi bir zamanı varsa atel herkese gerekli olmuyor. Ama dediğim gibi günlük yaşamı aksıyorsa, ağrıları dinmiyorsa, uykudan uyanıracak kadar ciddi ağrıları varsa veya güç kaybı varsa bileklikler ve dirseklikler çok önemli, çok değerli, çok kıymetli. Bu noktada enjeksiyonlar da yapılıyor biliyorsunuzdur. Evet, hekimlerimiz tarafından. Evet. Yani burada da sanırım yani ortopedistlerle koordine çalışıyorsunuz Kesinlikle diye öyle. düşünüyorum. Hocalarımız ilk etapta genellikle ağrı kesiciler ve antiinflamatuarlar veriyor. Fizyoterapi ile birlikte bazen hocalarımız kortizon veya farklı enjeksiyon uygulamalarında uygun görebiliyor hastayı muayene ettikçe. Korele birlikte ilerliyoruz ve çok başarılı sonuçlar alıyoruz.
ekip işi. Evet, kesinlikle. Sadece fizyoterapi değil, orada ilaç kullanılması gerekiyorsa ilaç, enjeksiyon yapılması gerekiyorsa enjeksiyon, fizyoterapi ile birlikte ilerliyor. Tenisçi dirseği dediğimiz sancılanma, yani bu ağrı. Buna seyircilerimiz kronik şekilde sabit işi olanlardan bahsettik. Klavye kullananlar, işte doktorlar hep aynı hareketi yapan kısımda görüyoruz en çok. Ev hanımlarında vesaire bunlarda görüyoruz dedik. Aslında kasların zayıflığından oluyor, doğru değil mi? Sabit hareket yaptığı halde zayıflıktan güçlendirmek için egzersiz mi yapmalılar bu tür rahatsızlığa yakalanmamak için? Aslında kasların kemiğe yapıştığı bölge, tendonlar da ortaya çıkıyor. Lateral epikondilit, yani kasların kemiğe yapıştığı bölgede bir inflamasyon oluşuyor. Yıpranma sonucu, tahribat sonucu, ufak ufak yırtıkların birikmesi sonucu oluşuyor. Mesela diyelim ki bizim vücudumuz 2 kilo 3 kiloya adapte olmuş. 2-3 kiloluk ağırlıklar taşımışız sürekli. Daha fazlasına adapte olmamışız, kaldırmamışız, güçlenmemişiz. Gücümüz ona kadar yetiyor. Bir gün evimizi taşıyoruz. Birden 20 kiloluk, 30 kiloluk şeyler taşımaya başladık. O gün çok ciddi yıpratıp orayı rahatsız edebiliriz. Veya tek seferde birden 40 kilo bir şey kaldırıp orada çok ciddi yırtıklara sebebiyet verebiliriz. Travma yaşatabiliriz. O yüzden gücümüzün yettiği kadar önce ağırlıkları çalışacağız. Daha fazla ağırlık çalışacaksak bunlar kademe kademe olur. Sporda da bu böyledir. Evet. Önce 5 kiloyla başlarsınız, birkaç set yaparsınız. Sonra 5 kiloyu rahat bir şekilde kaldırabilir vaziyete gelirsiniz. Sonra 10 kiloya çıkarsınız. Ondan sonra 15 kiloya çıkarsınız. Kademe kademe. Yani sporda aklı başında, aklı selim hiç kimse 5 kilodan 40 kiloya, 50 kiloya çıkartmaz. Yani gücümüzü kademe kademe artırarak çalışmalıyız. Evet, güçlenirsek ve esnersek burada sakatlık çıkma, hastalık çıkma ihtimalini de en aza düşündürürüz. Bu aşamada da dirseğini ve el bileğini çok sık kullanan meslekler tabii ki el bileğini, dirseğini ve omuzunu oldukça güçlendirmeli ve esnetmeli ki sadece tenisçi dirseği değil, dirsekte golfçü dirseği, yine el bileğinde geçen hafta anlattık. Karpal tünel sendromu, omuz problemleri, parmak problemleri yaşanmasın. O yüzden hastalık çıkmadan tedbirlerimizi alalım, güçlenelim, esneyelim, dolaşımımız gayet iyi seviyede olsun ki rahatsızlıklar ortaya çıksın. Doğru egzersizleri öğrenelim. Tabii, fizyoterapistler eşliğinde. Evet hocam, çok teşekkür Kişiye ediyoruz. özel çalışmalar öğretiriyoruz. Çok sağ olun, iyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Rica ederim. Bugün programda konuğumuz fizyoterapist Vedat Ülkeri'di. Kendisiyle tenisçi dirseği, lateral epikondilden bahsettik. Toplumda görülme sıklığından, tedavi süreçlerinden bahsettik. Kendisine teşekkür ediyoruz. 8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.